Bugün ne yapacağız? Pazara vişneler çıkmış. Hemencik bugün pazara gidince vişnelerimi aldım. Bakın burada toplamda 3 kilo vişne var burada. 3 kilo vişne aldım. 3 kilo da şeker aldık tabii ki de. Vişne reçeli yapacağız. Çıkmış pazara, hazır yapalım, kaçırmayalım yani. Hemen başlıyoruz vişne reçelini yapmaya. Evet, hemen reçelimizi hazırlamaya başlıyoruz. Vişne reçelini nasıl yapacağız? Ben bu sefer vişne reçelini çekirdekli yapacağım kızlar. Çekirdeklerini ayırmayacağım. İster ayırın, ayırmadan da oluyor. Bu sefer ayırmadan yapacağım. Çekirdekli çok daha güzel oluyor. Bir de lezzeti çıkıyor çekirdeklerinde. Çok daha farklı bir lezzet oluyor. Bu sefer böyle olsun. Çekirdekli vişne reçeli yapacağım. Daha önce yapmıştım tabii ki de. Tarifini vermiştim, kanalımda var. İsterseniz ona da bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi vişneler çok güzel. Bunlar birkaç hafta sonra kalmaz. Yani tutsa çok olsa 15 gün sonra bunlar bitecek. Çok güzel olmuş. Ne yapalım? Zamanı gelmiş. Hemen reçelimizi yapalım. Kış çabucak gelir. Hiç belli olmaz. Ne yapalım? Hemencecik yapalım. Şöyle ayıklayacağız. Dediğim gibi çekirdekli olarak yapacağım. Onun için böyle tane tane bu sap kısımlarını hemen ayıracağım. Çekirdeklerini çıkarmayacağım. Çok daha güzel oluyor. Siz de deneyin, çok lezzetli oluyor. Böyle iri iri taneler de içinde kalınca bakın şöyle çekirdeklerini çıkaracağız. Güzelce vişnelerimizi temizledik. Şöyle gösterelim. Oh. Gördüğünüz gibi vişnelerimizin saplarını ayıkladım. Çekirdekleriyle birlikte reçeli yapacağım. Şimdi yıkayalım, şöyle geçelim bakalım. Şöyle üzerinde yaprak kaçan yaprakları dökelim. Bunlar zaten hemen üzerine çıktı. Tekrar dolduralım. Şöyle tekrar karıştıra hemen kabımızın içine tekrar alıyoruz buraya. Birkaç su yıkayacağız. 3 kilo vişnemiz vardı. Güzelce temizledik. Şimdi onları tencereye güzel yıkadık. Şimdi şekerini vereceğiz. Üç kilo vişneye 3 kilo şeker vereceğiz. Çekirdeklerini çıkarmıyoruz. İsterseniz tabii ki de çıkarabilirsiniz. Ama ben bu sefer çıkarmadan yapacağım. Şöyle poşeti açalım. Bu 3 kiloluk bir poşet. Bakalım dökelim. Vişnelerimizin üzerine döküyoruz. Şöyle. Tamamdır. Şekerini de verdik. Şimdi biraz su koyacağız. Daha önceden, bir gece önceden yaparsanız su koymanıza gerek yok. Ama hemen pişirecekseniz biraz su koyun. Haliyle biz hemencecik şöyle bir bardak su döküyoruz. Bir daha dökelim ve ocağa kaynamaya koyalım. Toplamda 2 bardak su koyduk. Şimdi kaynatıyoruz. Evet, reçelimizi koyduk ocağa. Benim ocak çok fazla hızlı da yanmıyor. Yavaş yavaş şöyle kendi erimeye başlasın şekeri. Reçelimizi yapmaya başlıyoruz. Hadi bakalım. Şöyle bir karıştıralım bakalım.
Şeker çabuk erisin. Evet, reçelimiz artık kaynamaya başladı. Artık korkmayız. Çok da güzel oluyor. Biraz kaynasın bakalım. Üzerinde köpüklerini yavaş yavaş alacağız. Köpüre köpüre reçelimiz kaynıyor. Şimdi üzerine biriken köpüklerinden biraz alacağız ama hepsini tabii ki de alamayacağız. Birazını alalım. Daha sonra limonunu vereceğiz. Açalım. Şöyle bakalım. Tabağım burada. Üzerinde şu beyaz, görüyorsunuz mu? Şu köpükleri alıyoruz. Çok da değil yani. Aldıkça bu sürekli köpürecektir ama biraz alalım. Çok güzel olacak. Bakın, çekirdeklerini çıkarmadığımız halde renginin güzelliğini görüyorsunuz mu? Ne kadar güzel, kırmızı ve berrak. Süper. 10 dakika kadar kaynaması lazım ki bu şeker vişnelerin içine geçsin, lezzetini bir alsın. Çok güzel oluyor yalnız. Köpükleri alıyoruz ama yine kenarlardan şöyle bu köpükler oluşuyor. Şimdi reçelimize biraz limon suyu vereceğim. Bu limon suyu şekerlenmesini önleyecek. Başka bir şey yok. Ama koymamız lazım. Şöyle kestik. Şöyle yarım limonum var. Verelim limon suyumuzu. Kaçabilir çekirdek ama kaçarsa da alırız. İşte kaçırmadık buradan hemen. Hop. Yarım limon verdim. Karıştıralım. Her yerine limon suyunun ekşisi geçsin ki şekerlenmesini önlesin. Başka bir şey yok. Bakın. Şöyle köpürme bile yavaşladı artık. Şu kenarları gene alalım. Şöyle tabağımıza azıcık reçelimizden bir koyalım bakalım. Şöyle bir soğutalım, nasıl durumu. Şöyle bir bakmak için koydum. Şu anda sıcak, tabii ki de kıvamına bakacağız. Yavaş yavaş bakın olmaya başlamış. Artık indirme zamanımız geldi. İndireceğiz birazdan. Sadece köpürerek kaynamaya başladığında bilin ki reçeliniz artık oluyor. Üzerine su çıkmıyor. Sadece köpürerek köpürerek kaynıyorsa reçeliniz artıkın kıvamı oluyor demek. Bakın, sadece köpürüyor. Gördünüz mü? Şu anda kaynama noktasında biz su göremiyoruz. Bak, köpürerek kaynıyor. Şu anda koyuluğunu bayağı aldı. Kavanozlarımızı ben yıkadım, hazırladım. Süzülsün diye şöyle kapattım ama biraz da kurulayalım. O son haline gelsin, hemen dolduracağız. Bismillah. Evet, reçelimizi indirdik artık. Şimdi dolduralım kavanozlara. Sıcak. Şimdi kavanozlarımıza dolduralım. Şöyle bir tas aldım ki kolay doldurulsun diye. Şöyle hem meyvesinden hem suyundan sıcak sıcak kavanozlara dolduruyoruz. Bakalım ne çıkacak.
Ya tam dediğim gibi çıkacak kızlar. Üf, çok sıcak. Şimdi bir peçete alalım elimize. Şu ağız kısımlarında batık yerler varsa silin. Çünkü kapatırken şey olmasın. Sıkı sıkı şimdi kapatıyoruz kapakları. Şimdi 2 geri 1 ileri yapacaksınız. Unutmayın. Önce otur kapak o zaman. Böyle 2 kez geri attıracaksınız. Ve 1 ileri. Şu anda sıkmadık kapakları. Biraz aralık ama olsun. Sıkacağız şimdi. Kuvvetimiz de var, gücümüz de. Evet, sıkı sıkı kapaklarını kapattık. Şimdi kapattığımız kavanozları tepsimize ters olarak koyuyoruz. Tekrar bir kontrol edelim. Şöyle garanti olsun ama güzel kapatmışım ben onları güzel güzel. Hepsini ters kapatıyoruz. Evet, reçellerimiz hazır olmuş oldu. Şöyle güzel sıyıralım ki. Bakın bakalım nasıl olmuş. Haydi. Evet, reçelimiz hazır olmuş oldu. Çok da güzel oldu. Böyle gösterelim. Ama süper oldu. Şu anda sıcak tabii. Biraz soğumuş ama çok güzel olmuş ya. İşte bir yerken çekirdeklerini alacaksınız. Başka hiçbir şey yok. Çok güzel. Vallahi çok güzel. Böyle gösterelim. Bakın kızlar bakın. Ablanız size her zaman en güzel tarifleri verir. 3 kilo vişne. İnanın bak şurada 1 hafta 10 gün içinde bitecek bu vişneler. Kaçırmayın derim. Artık kapatacağım kızlar. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de bu güzel reçeli yaparsınız. Bu arada ne diyoruz? Her zaman tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna basın. Kanalıma abone değilseniz abone olun. Sosyal medyada paylaşın tariflerimi. Herkes görsün, öğrensin. Tabii ki bilmeyenler, bilenler zaten yapar. Hadi hoşça kalın bakalım. Kendinize iyi bakın. Yine güzel güzel tariflerde görüşürüz inşallah. Sağlıcakla kalın.